Herkese selamlar kıymetli dostlar. Umarım iyisinizdir. Güzel bir gün geçirmişsinizdir. Bugünkü videomuzda Kenan Yıldız, Can Uzun ve Arda Güler'i inceleyeceğiz. Şampiyonlar Ligi'nde bizi temsil eden futbolcularımız neler yaptı onları anlatacağız. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Transfermarkt'ta Arda Güler'in güncel piyasa değeri yenilendi. 2 yıldır 45 milyon euro olarak sabit kalan, hatta bazı transfer tekliflerinde 80 milyon eurolara kadar çıkılmasına rağmen Real Madrid tarafından reddediliyordu onlar. Ona rağmen bir fiyat değişikliğine gidilmemişti ama son güncellemeden sonra Arda Güler'in Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 60 milyon euroya çıkarıldı. Sonra da Kenan Yıldız geliyor Türklerde 55 milyon euro ile, ama yakın zamanda Kenan Yıldız'a da bir güncelleme gelecek. Onun da haberini vereyim. Peki böyle diyerek de Kenan Yıldız'la da başlayalım. Villarreal Juventus maçı 2-2 berabere kaldılar. Genel olarak yani Juventus iyi top oynamadı. Maçın belirli dakikalarında, golleri bulduğu dakikalarda zaman zaman öne çıktılar. Bu dakikalarda Kenan Yıldız neler yaptı? 3 şut çekti maçta kaldığı sürede. Juventus adına en çok şut çeken isim oldu 3 şutla. Yani düşünün, Juventus'un aslında iyi bir top oynamadığını. 2 şut çekti ceza sahası içinden, bu konuda yani ceza sahası içerisinden 2 şut çekerek bu noktada en iyi istatistiği yaptı. Juventus adına tabii ki. Rakip ceza sahası içinde 8 topla buluşma var. Bununla da Juventus'un en çok rakip ceza sahasında buluşan ismi oldu. 5 çalım denemesi, ikisi başarılı. 5 çalımda birinci, yani 5 tane çalım denemesi yaptığı için birinci, ama 2 başarılı çalım olduğu için de toplam istatistikte takımının üçüncüsü oldu. 50 defa topla buluştu Kenan. 31 pas, 27 isabet, %87 başarı oranıyla oynadı. 4 orta yaptı. Maçın en çok orta yapan oyuncusu oldu ama 4 ortası da ne yazık ki isabetli olmadı. 11 ikili mücadeleye girdi Kenan. Ama bunların sadece 3'ünü kazanabildi. 80 dakika sahada kaldı ve 80 dakikanın sonunda da kenara geldi. Bir sonraki isme geçiyoruz. Can Uzun. Aslında söylenecek ne yazık ki çok bir şey yok Can Uzun'la ilgili. Çünkü Eintracht Frankfurt Galatasaray'a yaşadı. Öyle bir durum oldu. Atletico Madrid'den 5 gol yedi, 1 gol attılar. 6.3'lük ratingle oynadı Can Uzun. Bir şutu var, o da isabetli değil. Orta sahada, ofansif orta saha pozisyonunda, zaman zaman gizli forvet olsa da zaten Frankfurt forveti unuttu maç boyunca neredeyse. 49 kere topla buluşmuş, 35 pas, 32'si isabetli, %91 pas başarısıyla oynamış Can Uzun. 2 top kapma ile Frankfurt adına en çok top kapan ismi olmuş maçın ve 58 dakika sahada kaldı. 58. dakikada kenara geldi Can Uzun diyoruz ve bir sonraki isme geçiyoruz. O da Arda Güler. Arda Güler Almaty Real Madrid maçında ilk 11'de sahaya çıktı. 5-0 kazandı Real Madrid. Mbappe tabii ki maçın şüphesiz yıldızı oldu, ama Arda Güler neler yaptı? 10 numara pozisyonunda oynadı. Öncelikle bu önemli, çünkü 10 numara pozisyonunda oynamadığı maçta Real Madrid orta saha kontrolünü tamamen kaybetmişti. Bundan sonraki maçlar için önemli bir veri sağladı aslında bu da. 8 ratingle aldığı maçta ve bu çok iyi bir rating skoru. 3 şut ile maçın Real Madrid adına en çok şut çeken ikinci ismi oldu. Birinci ismi zaten söylemeye gerek yok, tahmin ederseniz. 3 çalım, ikisi başarılı. Bu noktada da maçın en iyi 3. istatistiğini elde etti. 5 orta yaptı. Maçın Real Madrid adına en çok orta yapan ismi ve aynı zamanda maçın da en çok orta yapan ismi. Bu noktada 1. sırada ve 4 kilit pas, maçın en çok kilit pas atan ismi, zaten bir de asisti var. 61 defa topla buluştu. 41 pas, 34'ü başarılı. %83 başarı oranı, demek ki bu birazcık düşük kalmış önceki maçlarına göre. Bir kez topu uzaklaştırdı defanstan. 8 ikili mücadeleye girdi. 4'ünü kazandı. Bir de hava topunun mücadelesi var ki bu hava topu mücadelesi 8'in içerisinde değil. Bu ayrı ve o mücadeleyi de
kazandı ve Arda Güler ondan sonra da güzel bir oyun çıkardı. Yine akılda kalıcı bir oyun oynadı Arda Güler. Şimdi cumartesi günü de saat 10'da Villarreal maçı var Santiago Bernabéu'da. Ona kilitlenmiş durumda Arda Güler ve Real Madrid. O maçın sonrasında da değerlendirmeleri yapacağız. Ama Real Madrid adına şunu da demeden geçemeyeceğim. Yine Arda Güler'in bu maçta da çok net gol atabileceği pozisyonlarda ayağına pas gelmedi. Her zaman olduğu gibi enteresan bir şey. Bu oluyor, sürekli oluyor Arda Güler'e. Paslar zamanında atılmıyor. Zamanında atılınca zaten de golü voleyle falan atıyor. Hepinize teşekkür ediyorum kıymetli dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben Oğuzhan Poyrazoğlu. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.